Charles Dickens'ın dünyasından fırlayan ama rotasını bambaşka bir kıtaya, Avustralya'ya çeviren The Artful Dodger'ın ikinci sezonuna dair kaynakları masaya yatırdık. Ah, Elimizdeki materyaller sezonun 5 Şubat 2026'daki premieriyle neredeyse aynı anda çıkmış bir dizi eleştiri yazısı. evet. Ve bu yazıları okurken ortaya çok ama çok ilginç bir ikilem çıkıyor. Bir yanda eleştirmenler diziyi 10 yılın en iyi tarihi dramalarından biri diye resmen göklere çıkarıyor. Kesinlikle. Diğer yanda ise hikayenin temposunu baltalayan, ana konudan kopuk, ciddi bir alt olay örgüsünden bahsediyorlar. İşte bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Ciddi bir kusuru olmasına rağmen bir dizi nasıl bu kadar başarılı olabilir? Bu tezatın ardındaki sihirli formül ne olabilir? Bu gerçekten de meselenin tam kalbindeki soru. Çünkü normalde bu türden kopuk bir alt hikaye bir sezonu rayından çıkarmak için yeterlidir. Ama burada öyle olmamış. Olmamış. İstersen başlamadan kısaca bir hatırlayalım. Bu dizi klasik bir Oliver Twist uyarlaması değil, Jack Dawkins'in yani Dodger'ın 1850'ler Avustralya'sında saygın bir cerrah olma çabasını anlatıyor. Türler arasında gezinen, nevi şahsına münhasır bir yapım. Evet, içinde her şey var. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da dizinin bu çok katmanlı yapısını, tarihi kurgu, tıp draması, aşk, suç, komedi öve öve bitiremiyor. Sanırım aradığımız cevap da bütün bu türleri bir arada tutan o harçta gizli. O zaman en başından başlayalım. Yani dizinin bu sezona nasıl bir giriş yaptığıyla. Eleştiriler sezonun çok cesur bir noktadan başladığını söylüyor. Hmm, İlk sezonun sonunda yakalanan Jack Dawkins'i 6 ay sonra hapishanede idamını beklerken buluyoruz. Bu oldukça riskli bir hamle. Peki kaynaklara göre bu kumar işe yaramış mı yoksa izleyiciyi yakalamak için kullanılan ucuz bir numara gibi mi kalmış? tam tersi. Neredeyse tüm eleştirmenler bunun dahice bir başlangıç olduğu konusunda hemfikir. Çünkü bu durum ilk dakikadan itibaren sezonun tonunu belirliyor ve bizi karakter için anında endişelendiriyor. Evet, hemen bağlıyor hikayeye. Aynen. Ama daha da önemlisi, bu başlangıç dizinin geçirdiği evrimi simgeliyor. Bir eleştirmen, yeni yaratıcı ekibin gelişiyle dizinin adeta yepyeni bir dizi gibi hissettirdiğini yazmış. Sadece hikaye devam etmiyor, dizinin dokusu, estetiği de değişiyor. Yeni yaratıcı ekip derken kimlerden bahsediyoruz peki? Kaynaklar bu isimlerin diziye etkisini nasıl tarif ediyor? Özellikle 3 isim çok öne çıkıyor. Ödüllü kostüm tasarımcısı Marion Boyce, set tasarımcısı Gabrielle S. Carey ve yönetmen kadrosuna yeni katılan Ben Young ile Ben G. Lucas. Güçlü isimler. Evet ve eleştiriler bu ekibin dokunuşuyla 1850'lerin Avustralya kolonisinin çok daha zengin ve görkemli bir görünüme kavuştuğunu belirtiyor. İlk sezondaki o tozlu, biraz daha çiğ estetiğin yerine daha sinematik, daha detaylı bir görsel dünya almış. Anladım. Hatta bir kaynak, Port Victory şehri artık sadece bir arka plan değil, başlı başına bir karakter diyor. Bu görsel sıçrama, dizinin kendine olan güvenini ve iddiasını da ortaya koyuyor aslında. Anlıyorum. Yani bu sadece bir makyaj değil, tam bir kimlik değişimi var. Peki bu değişim sadece kamera arkasıyla mı sınırlı? Yazı odasında da bir hareketlilik var sanırım. Kesinlikle var. Yazı ekibine katılan Kate Mulvaney ve Miranda Tapsell gibi yeni kalemler, eleştirmenlere göre diziyi o meşhur ikinci sezon sendromundan kurtaran en önemli faktör. Yani o ilk sezonun başarısının altında ezilme durumundan. Aynen o durumdan. Kendini tekrar etmeme tuzağına düşmemişler. Hikayeyi güvenli sularda yüzdürmek yerine karakterleri ve ilişkileri daha karmaşık, daha öngörülemez yollara sokmuşlar. Bu taze kanın getirdiği enerji, dizinin neden bu kadar canlı hissettirdiğinin de bir açıklaması bence. Peki bu canlılığın merkezinde yani eleştirmenlerin öve öve bitiremediği o motorun kalbinde ne var? Neredeyse bütün yazılar aynı noktaya parmak basıyor gibi geldi bana. Evet evet, hepsi aynı şeyi söylüyor. Jack Dawkins ve Lady Bell Fox arasındaki kimya. Bu dizinin her şeyi bir arada tutan en güçlü yapıştırıcısı. Nasıl tanımlamışlar peki bu kimyayı? Bir eleştirmen elektromanyetik olarak tanımlamış ve aralarındaki çekimi bir kör bile görebilir diye eklemiş. Çok iddialı. Vay canına.
Bir diğeri ise daha basit ama bence çok etkili bir benzetme kullanıyor. Ateşle benzinin buluşması. Thomas Brodie Sangster ve Maya Mitchell'ın ekranı paylaştığı her anın adeta çıtırdadığını, bu enerjinin dizinin en büyük kozu olduğunu söylüyorlar. Peki bu kimyaya bu kadar özel kılan ne? Sadece iki iyi oyuncunun uyumundan mı ibaret yoksa karakterlerin yazımında daha derin bir şey mi var? Kaynaklara göre işin sırrı tam olarak karakterlerin zıtlığında. Jack, bir eleştirmenin tanımıyla iyilik için çalışan kaotik nötr bir güç. Kaotik nötr, güzel tanım. Evet, yani bir yandan hayat kurtaran dahi bir cerrah, diğer yandan kanunları hiçe sayan bir adrenalin bağımlısı. Geçmişiyle geleceği arasında sıkışmış, sürekli hareket halinde olmak zorunda olan bir karakter. Bele, onun yinine karşılık yangı. Onu dengeleyen güç yani. Tam olarak dönemin tüm toplumsal baskılarına rağmen kadın bir doktor olma hayalinden vazgeçmeyen, disiplinli, zeki ve inanılmaz kararlı bir savaşçı. Jack'in kaosuna düzen, Belle'in katı kurallarına ise esneklik getiriyorlar. Birbirlerini tamamlıyorlar ve bu da ilişkilerini çok dinamik kılıyor. Hatta bir eleştirmen Maya Mitchell'ın performansının o kadar merkezde ve güçlü olduğunu söylüyor ki, Belle karakterinin aslında dizinin gerçek yıldızı olarak görülebileceğini iddia ediyor. Bu oldukça iddialı bir yorum. Çok iddialı ve bence çok da yerinde bir tespit. Çünkü Belle'in mücadelesi dizinin sadece bir dönem macerası olmasının ötesine geçip ona modern bir ruh katıyor. Ve tabii ki bu kadar güçlü bir aşk hikayesinin bir de engele ihtiyacı var. Elbette. Bu sezonda o engel, müfettiş Henry Boxer formunda karşımıza çıkıyor. Evet, Luke Bracey'nin canlandırdığı karakter. Burada klasik bir aşk üçgeni mi görüyoruz? Eleştirmenler bu dinamiği nasıl yorumlamış? İşte burası ilginçleşiyor. Kağıt üzerinde bir aşk üçgeni var gibi dursa da, eleştirilerin tamamı Boxer'ın Jack için hiçbir zaman gerçek bir rakip olamadığı konusunda hemfikir. Öyle mi? Neden peki? Aralarındaki gerilim, bir eleştirmenin deyişiyle, basit bir romantik filmi yanlış anlaşılmasından öteye geçemiyor. Asıl çatışma Boxer'dan değil, Belle'nin annesi Lady Jane Fox'tan geliyor. Anne faktörü yani. Aynen, annesinin Jack'i kızından ölü ya da diri uzak tutma kararlılığı, ilişki için çok daha sahici ve dramatik bir engel yaratıyor. Bu da hikayeyi klişelerden uzaklaştırmış oluyor. Anladım. Yani ana aşk hikayesi sapasağlam duruyor. Peki bu kadar güçlü bir merkezin etrafındaki diğer yörüngeler, yani yan hikayeler nasıl işliyor? Dizi bu dengeyi tutturabilmiş mi? Yazıları okurken beni en çok şaşırtan şeylerden biri, ilk sezonda pek sevilmeyen bir karakterin bu sezon parlamasıydı. Fanny Fox'tan bahsediyorsun, değil mi? Evet, bu eleştirmenlerin üzerinde en çok durduğu ve en çok keyif aldığı gelişmelerden biri. Evet, Lucy Rose Leonard'ın oynadığı karakter. Aynen. Fanny ilk sezonda gerçekten de en zayıf halka olarak görülüyordu. Tek amacı zengin bir koca bulmak olan oldukça sığ bir karakterdi. Eleştirmenler bu karakterin ikinci sezonda geçirdiği dönüşümü inanılmaz ve sezonun en büyük sürprizi olarak nitelendiriyor. Peki ne oluyor da Fanny bir anda bu kadar ilginçleşiyor? Zengin bir koca buluyor ve mutlu mesut yaşıyor mu sonunda? Keşke bu kadar basit olsaydı. Tam tersi oluyor. Fanny aradığı tutkuyu ve heyecanı hiç beklenmedik bir yerde buluyor. Faggy'nin yanında, suç dünyasında. Ciddi misin? Evet, zengin koca avcılığından bir anda organize suçun bir parçası olmaya terfi ediyor. Bu kimsenin kariyer planlamasında öngöremeyeceği bir sıçrama. İnanılmaz gerçekten. Eleştirmenler bu absürt ama bir o kadar da inandırıcı dönüşümün hem çok komik hem de karaktere müthiş bir derinlik kattığını söylüyor. Fanny artık birinin eşi olma hedefiyle değil, kendi yeteneklerini keşfetme ve kullanma amacıyla hareket ediyor. Bu yüzden de birçok eleştirmen onu sezonun gizli yıldızı ilan etmiş. Fanny'nin hikayesi, bir yan hikayenin ana anlatıyı nasıl zenginleştirebileceğine harika bir örnek. Ama eleştiriler, tüm yan hikayelerin bu kadar başarılı olmadığını da söylüyor. Bu da bizi en başta sorduğumuz o soruya geri getiriyor. Dizinin Wobbly Ledge, yani zayıf halkası. Müfettiş Boxer'ın hikayesi. Aynen öyle. Eleştirmenler Luke Bracey'nin karaktere onurlu ve sempatik bir hava kattığını teslim etse de, Boxer'ın cinayet gizemalt hikayesinin dizinin geri kalanından tamamen kopuk hissettirdiği konusunda birleşiyor. Nasıl yani? Ne kadar kopuk? Şöyle,
Başlangıçta cinayetlerden Jack'i sorumlu tutuyor. Bu da onu ana hikayeye bağlıyor. Ama Jack'in masumiyeti kanıtlandıktan sonra Boxer katili tek başına bulma görevine soyunuyor ve kendi mini dizisinin içinde kayboluyor adeta. Dizi içinde başka bir dizi tabiri bir eleştiride geçiyordu sanırım. Evet, tam olarak o. Ve bu kopukluk genel tempoyu olumsuz etkiliyor. Kaynaklar Boxer'ın sahnelerine geçtiğimizde ana hikayenin yarattığı o yüksek enerjinin ve temponun gözle görülür şekilde düştüğünü belirtiyor. Anladım. Diğer karakterlerin dünyası canlı, komik ve tehlikeliyken Boxer'ın hikayesi daha standart, daha tahmin edilebilir bir dedektiflik öyküsü gibi kalıyor. Bu da dizinin akıcılığını zaman zaman bozuyor. Jack ve Belle arasındaki o elektromanyetik gerilimden sonra Boxer'ın tek başına ipucu aradığı sahnelere geçmek izleyici için bir vites düşürme etkisi yaratıyor. İşte dizinin en büyük kusuru olarak görülen nokta tam olarak burası. O halde elimizde bir yanda Fanny gibi parlayan bir yan karakter, diğer yanda Boxer gibi sönük kalan bir alt hikaye var. Ve tüm bunların ortasında her şeyi bir arada tutan bir başka karakterden bahsediliyor. Dizinin ruhu, adeta gizli tutkalı. Fagin. David Thewlis'in canlandırdığı Fagin. Eğer başroller arasındaki kimya dizinin kalbi ise Fagin de kesinlikle ruhu. Eleştiriler bu konuda net mi? O kadar net ki tek bir çatlak ses yok. İstisnasız hepsi David Thewlis'in performansını kariyerinin en iyisi olarak tanımlıyor. Bu çok büyük bir iddia. Thewlis'in kariyerini düşününce, onu bu kadar özel kılan neymiş? Sadece kötü bir adamı oynaması mı? Çok daha fazlası. Eleştirmenlerin vurguladığı şey Thewlis'in kurduğu inanılmaz denge. Fagin bir an dünyanın en sevimli, en esprili ve en babacan figürü gibi görünebilirken bir sonraki an gözlerindeki o buz gibi acımasızlığı görebiliyorsun. Yani o ikilik. Aynen. O hillekar neşesiyle altta yatan kötücül doğası arasında sürekli gidip geliyor. Bir kaynak, Thewlis'in Fagin'i hem bir komedi dehası hem de bir trajedi kahramanı ve bu ikisi arasındaki geçişi tek bir bakışıyla yapabiliyor diyor. Ekranda olduğu her anı çalan, öngörülemez ve büyüleyici bir performans. Bu karakterin varlığı dizinin Dickens'ın mirasıyla olan ilişkisini de daha karmaşık hale getiriyor olmalı. Dizi bu mirası nasıl kullanıyor? Sadece karakterleri ödünç alıp yeni bir hikaye mi anlatıyor? Bu sezon bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyorlar. Dizi sadece Oliver Twist karakterleriyle yetinmiyor, Dickens'ın bir başka ünlü romanından, David Copperfield'dan bir kötü karakteri yani Uriah Heep'i hikayeye dahil ediyor. Oo, bu çok ilginç bir hamle. Çok zekice bir hamle çünkü bu sayede dizi kendi Dickensvari evrenini yarattığını ilan ediyor. Bu bir yandan yazara büyük bir saygı duruşu, diğer yandan da onun eserleriyle oynamaktan, onları yeniden yorumlamaktan çekinmediğini gösteren cesur bir hareket. Hatta daha da ileri gidip dizinin bazı yönleriyle Dickens'ı geliştirdiğini söyleyen eleştirmenler bile var. Özellikle kadın karakterleri ele alış biçimiyle. Nasıl yani? Biliyorsun Dickens'ın eserlerinde kadınlar genellikle ya trajik bir şekilde ölen kurbanlar ya da yuvanın melekleri olarak resmedilirdi. Bu dizi ise hem Belle hem de Fanny'e inanılmaz bir irade, karmaşıklık ve kendi yollarını çizme gücü veriyor. Onları pasif nesneler değil, kendi kaderlerinin aktif kahramanları yapıyor. Bu da klasik bir materyale modern bir duyarlılıkla nasıl yaklaşılabileceğinin dersi niteliğinde. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Nasıl oluyor da bu dizi içindeki bariz kusura rağmen bu kadar çok seviliyor ve övülüyor? Eleştirmenlerin vardığı nihai sonuç ne? Nihai sonuç şu: dizinin başarısı 3 ayaklı bir sac ayağına dayanıyor. Birinci ayak, merkezdeki o elektromanyetik aşk hikayesi ve başrol oyuncularının reddedilemez kimyası. Tamam. İkinci ayak, David Thewlis'in Fagin rolünde sergilediği ve kariyerinin en iyisi olarak tanımlanan muazzam performans. Ve üçüncü ayak, Fanny karakterinin yılın en şaşırtıcı ve en tatmin edici karakter dönüşümünü yaşaması. 3 tane çok güçlü dayanak. Aynen. Eleştirmenlere göre bu üç ayak o kadar sağlam ki, Boxer'ın hikayesi olan dördüncü, sallantıdaki ayağın yarattığı dengesizliği rahatlıkla tolere edebiliyor. Yani iyi yanları kötü yanlarına o kadar ağır basıyor ki sonunda ortaya çıkan şey yine de çok tatmin edici oluyor. Kesinlikle. Bir eleştirmen bunu çok güzel özetlemiş. The Artful Dodger, kusurlu ama kusurları bile onu daha sevimli kılan bir dizi.
Risk almaktan korkmayan, türleri harmanlamaktan keyif alan ve en nihayetinde izleyiciye müthiş bir konfor dizisi deneyimi sunan bir yapım. En zayıf halkası bile genel keyfi bozamıyor. Sonuç olarak eleştiriler diziyi zamanın ötesinde bir deneyim ve 10 yılın en iyi tarihi dizilerinden biri olarak taçlandırıyor. Bir eleştirmenin dediği gibi bu proje en başta kimsenin istemediği bir Oliver Twist devamı gibi görünüyordu, ancak ikinci sezonla birlikte artık eleştirmenlerin herkesin ihtiyaç duyduğu bir dizi olarak tanımladığı bir fenomene dönüşmüş durumda. Tüm bu analizin ardından seni son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Dizi, Dickens'ın farklı bir romanından bir karakteri alıp kendi evrenine başarıyla dahil ediyor. Bu durum, edebi evrenleri birleştirme fikrinin ne kadar heyecan verici olabileceğini gösteriyor. Evet. Aklıma şu soru geliyor. Başka hangi klasik yazarın karakterlerinin yolları yeni bir hikayede kesişseydi ilginç olurdu? Mesela Sherlock Holmes bir Jane Austen romanındaki gizemli bir mirası araştırsa ya da Kaptan Ahab, Jules Verne'in Nautilus'uyla karşılaşsa nasıl olurdu? Bu tür edebi remixler hikaye anlatıcılığı için sence ne gibi yeni kapılar aralıyor?